Merhaba hocam. Merhaba. Bu haftaki konumuz alerji testleri. Kaç çeşit alerji testi vardır hocam? Önce bir alerji testinin ne olduğunu anlatalım değil mi Demet? Alerji testi deyince alerjik hastalıkların nedenini bulmak için yaptığımız bir teste alerji testi diyoruz. Ve alerji testi özellikle ciltten yapılan var, kandan yapılan olmak üzere ikiye basitçe ayırabiliriz. Ciltten yapılan testi de deri pirik testi, cilt içine yapılan test ve yama testi olarak 3'e ayırabiliriz. Kan testlerini de total immünoglobulin E testi, ondan sonra kandan alerjenlere karşı gelişen antikorlara bakılan serum spesifik immünoglobulin E testi, bazofil aktivasyon testleri, bunun dışında moleküler alerji testi gibi basitçe sınıflayabiliriz. Hocam oldukça fazla testten bahsettiniz. Sizi biraz yoracağız. İlk önce isterseniz total IgE kan testi nedir? Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Şimdi total IgE testini bazı aileler benim alerji testim yüksek çıktı diye gelirler bize. Total IgE aslında bir alerji testi değildir. Sadece vücudumuzun alerjik yapısı konusunda bize kabaca fikir veren bir testtir. Yani total IgE bir alerjik olarak genetik yapınız var mı yok mu onu gösterir. Eğer total IgE'niz yüksekse size anneden veya babadan bir alerjik bünye miras kalmış demektir. Yani atopik bir bünyeniz var. Alerjiye eğilimli bir bünyeniz var demektir. Total IgE yüksek olanlarda alerji testinde alerjinin çıkma olasılığı %70 iken normal olanlarda bu %20'dir. Yani total IgE'niz yüksek diye illaki alerji çıkacak diye bir şey yok. Normalde eğer normalse de illaki çıkmayacak diye bir şey yok. Onun için total IgE kabaca bir fikir veriyor ama yine de bir fikir veriyor tabii ki. Bazı önemli hastalıklar konusunda bize faydalı bilgiler de sağlayabiliyor. Hocam bir de alerjen spesifik IgE testinden bahsedebilir misiniz? Şimdi işte bu kandan test edikleri asıl test aslında bu. Yani özellikle immünoglobulin E'ye bağlı alerjik hastalığı olanlarda neye karşı IgE yüksek olduğu, alerji olduğunu gösteren bir testtir. Örneğin süte karşı alerjiniz var mı yok mu diye kandan spesifik immünoglobulin E süte karşı bakılabilir. Yani süte spesifik immünoglobulin E'ye bakılabilir. Yumurta ise yumurtaya spesifik IgE. Ev tozuysa ev tozuna spesifik IgE. Yani bunun immünoglobulin E'ye bağlı alerjik hastalık olup olmadığını bu testle anlayabiliyoruz. Ama bazen bu test yanlış pozitifliklere neden olabilen sonuçlar çıkabiliyor. Bunun da bilinmesine fayda var ama genelde sonuçlar doğru olabiliyor. Bazofil aktivasyon testi varmış bir de hocam. Bu testle ilgili detaylı bir bilgi verebilir misiniz? Bazofil aktivasyon testi özellikle normal alerji testiyle saptanamayan alerjileri saptamak için uyguladığımız bir test yöntemidir. Özellikle ilaç alerjilerinde, bazen besinlerde, bazen havadan geçen alerjenler için de kullanabiliyoruz. Özellikle bazofil denilen alerjinin mekanizmasında önemli bir rolü olan hücrelerin salgı yapıp yapmadığını anlıyoruz. Yani bir alerjenle karşılaştığı zaman acaba bazofil etkilendi mi, bazofil çalıştı mı, çalışmadı mı? Bunu anlıyoruz. Bazı testlerle biz bazofilden çıkan maddeleri ölçüyoruz. Bazen de bazofilden madde çıktığını gösteren markerlara bakarak anlıyoruz. Yani bu test bize özellikle normal testlerde çıkmayan alerjiler konusunda bize bilgi sağlayan önemli bir testtir. En önemli kullanım yeri de ilaç alerjileridir. Hocam geldik en önemli teste. Moleküler alerji testi. Moleküler alerji testi ile ilgili detaylı ve kapsamlı bilgi bütün takipçilerimiz tarafından oldukça merak ediliyor. Biraz detaylı anlatabilir misiniz? Aslında moleküler alerji testi çok önemli bir test. Aslında bizim hayalimiz olan bir test. Yani alerji uzmanlarının hayali olan bir testti. Çünkü o kadar güzel bir değerlendirme yapıyor ki bir kişinin alerji haritasını çıkartıyor. Yani ne yapıyor? Bütün havadan geçen alerjenleri, bütün besinleri aynı anda kuş bakışı bize detaylı olarak gösterebilen bir testtir. Onun için bize çok detaylı bilgi veriyor. High teknolojiyle, nanoteknolojiyle yapılan bir test ve aynı anda 300 tane birden test yapılıyor. 300 tane birden alerjene bakılıyor ve sadece ev tozuna karşı alerji saptamıyor. Sadece polene karşı saptamıyor. Ev tozunun içindeki molekülleri, polenin içindeki molekülleri, kedinin, köpeğin içindeki ve bütün gıda
gıdaların içindeki molekülleri de ayrı ayrı saptadığı için çok faydalı bilgiler sağlıyor. Çünkü hangileri gerçek, hangileri çapraz reaksiyon? Gerçekten benim kediye alerjim var, köpeğe de alerjim var mı? Çapraz reaksiyonu var mı? Köpek alırsam etkilenir miyim? Bunları da bize söylüyor. Acaba bir besini yediğim zaman etkilenir mi? Fırınlayarak kullanabilir miyim? Bunları da bize ayrıntılı döküyor. Onun için acaba bir besini yediğim zaman alerjik şok gelişir mi? Alerjik şok gelişmişse hangi gıdalara alerjik şok gelişir? Bunları bize ayrıntılı olarak ortaya koyuyor. Ve gerçek alerjileri gerçek alerji saptadığı gibi yanlış pozitif olmasını da engelliyor. Onun için bu test çok değerli bilgiler sağlıyor ama bu testte en önemli şey ne? Bir kere bu testin alerji uzmanları danışmanlığında yapılıp değerlendirilmesi çok önemli. Çünkü bu test hem yapılması bir periferik yayma gibi değerlendirilmesi gerekiyor mikroskop altında, hem de bu sonucun değerlendiren kişinin de alerji uzmanı olması çok önemli. Çünkü bunu değerlendirmek de çok zor. Düşünün, 300 tane molekül var. Hangisinin ne anlama geldiğini bilmek de o kadar kolay değil. Ondan dolayı bu konuda deneyimli olan alerji uzmanının değerlendirmesi, danışmanlığında olan test Medix-Mat'tır. Çünkü Medix-Mat markası alerji uzmanının değerlendirdiğini göstermesini anlatır bize. Ondan dolayı moleküler alerji testi yaptıracaksanız Medix-Mat yaptırmanız faydalı olabilir. Yani biz aslında buradan şunu anlıyoruz. Demek ki en geniş kapsamlı ve en güvenilir test Medix-Mat moleküler alerji testi. Doğru mu hocam? Şu an için öyle, çünkü çok nitelikli, çok değerli bilgiler sağlıyor. Onun için bize hem alerji aşısının seçiminde, tedavinin süresi konusunda, çoklu besin alerjilerinde ve polenlere bazı besinlerin etkileyip etkilemediğine her şeyi çok kapsamlı bilgi verdiği için en kapsamlı, bir anda 300 tane maddeye bakabilen, zaten başka test yok. Kandan tane tane baksak onlara spesifik IgE olarak çok maddi olarak para vermemiz lazım. Onun için bu daha böyle kapsamlı ve daha uygun fiyatlı olduğu için bu testin yapılması faydalı olabilir. Bu testi nasıl yaptırıyoruz hocam? Bu test sadece 0,5 milim kandan yapılıyor. Türkiye'nin her yerinde yapılabiliyor. Onun için bunun Medix-Mat olarak araştırmanız yeterli olacaktır. Türkiye'nin her yerinde yapılıyor. Peki şehir dışındaki hastalarınız size bu testi nasıl yaptırtabilir? Şehir dışında da yapılıyor, birçok hastanede yapılıyor, birçok laboratuvarda yapılıyor. Onun için internet sitesinden bakıp detaylı olarak bilgi alabilirler. Çok güzel hocam. Hocam, deriden yapılan alerji testleri kaç çeşittir? 3 çeşit alerji testi yapılabilir deriden. Bunlar neler? Bir kere deri pirik testi. İkincisi cilt içine yapılan test, intradermal test diyoruz. Üçüncüsü de yama testi. 3 tane alerji testi yapılabilir deriden. O zaman deri testinden başlayalım hocam. Deri testi kimlere yapılır? Herkese yapılabilir mi? Deri testi bir kere alerjik hastalığın nedenini bulmak için çok sıklıkla kullandığımız yöntemdir. Özellikle alerji uzmanları deri testini konusunda eğitim almış uzmanlardır. Ve deri testi alerjik astım, alerjik nezle, egzamanın tetikleyici faktör olarak besin alerjisi olup olmadığını veya ev tozu veya başka tetikleyici olup olmadığını göstermek için yapılabilir. Evcil hayvan alerjilerini göstermek için yapılabilir. Bunun dışında alerjik nezle dedik. Bunlar için bu alerji testini sıklıkla uygulayabiliriz. Aynı zamanda latekse karşı alerji olup olmadığı konusunda da bize bilgi verir. Yani detaylı olarak havada bulunan alerjenler, gıdalara karşı bize detaylı olarak bilgi verebilen testtir. Ama bu test özellikle immünoglobulin E'ye bağlı olan alerjilerde yapılan bir testtir. Yani gidip de immünoglobulin E mekanizmasının hakim olmadığı bir hastalıkta da bu test doğru sonuç vermez. Onun için bu önemli. Yani immünoglobulin E'nin neden olduğu alerjik hastalıklarda önemli. Bunları da saydık zaten. Astım, alerjik nezle bunların en önemlileri. Bunun dışında besin alerjileri var. Egzamada da yapılabiliyor. Bu hastalıklarda bunu detaylı olarak inceleyebiliyoruz. Peki hocam, deri testi kaç yaşından itibaren yapılabilir? Bir kere deri testi her yaşta yapılabilir. Ama biz genelde nasıl yaklaşıyoruz? Gıda alerjileri, yani besin alerjileri özellikle 1-2 aylıktan itibaren yapılabilir. Niye? 1-2 aylıkta çocukta anne sütünden başka bir şey almıyor. Nasıl alerji gelişir hocam diyorlar. Tabii, çünkü anne karnında besin alerjileri başlıyor. Çünkü annenin yediği gıdalar plasenta yoluyla çocuğa geçip alerji orada başlayabiliyor. Onun için 1-2 aylık çocukta alerji belirtileri varsa
özellikle de cilt belirtileri varsa biz bunlara besinlere karşı alerji testi, deri pirik testi yapabiliyoruz. Havadan geçen alerjenler için polenler, ev tozu, mite'lara karşı çocuğun hayattayken biraz karşılaşması gerekiyor. Hiç karşılaşmadığınız birisine antipatik olabilir misiniz? Olmazsınız. Bu da böyle bir şey. Yani öncelikle karşılaşması gerekiyor havadan. Onun için genelde 6 aydan sonra belirtiler yavaş yavaş başlar. Havadan geçen alerjiler için, yani ev tozu, mite için, polen için, evcil hayvan için genelde 1-2 yaştan büyüklerde yapıyoruz. Genelde de ben 3 yaş civarında tercih ediyorum. Ama bilinmeli ki şikayetler fazlaysa 1 yaşından sonra da bu testler yapılabilir. Onun için klinik önemli. Çocuğun klinik tablosuna göre alerji testinin ne zaman yapılacağının kararını veriyoruz. Onun için bu testler konusunda da eğitimli olanlar tabii ki alerji uzmanları. Alerji uzmanı mı dediniz hocam? Bu testleri sadece alerji uzmanları mı yapıyor? Evet, alerji testlerini sadece alerji uzmanları yapmalı. Bu çok önemli. Neden alerji uzmanları? Çünkü alerji testleri konusunda, yorumlanması konusunda eğitim alan uzmanlar alerji uzmanları. Gidip de boşu boşuna başka uzmanlıklara alerji testi yaptırmaya çalışmayın. Kimse bu alerji testlerini, yani alerji uzmanlarından kimse bu testlere itibar etmeyecektir. Onun için alerji uzmanları önemli. 18 yaşına kadar olan çocuklarda çocuk alerji uzmanı, 18 yaşından büyüklerde de yetişkin alerji uzmanları yapmalı bunları. Onların gözetiminde yapılmalı. Nasıl değerlendirecek diğer türlü eğitimini almadığın bir şeyin nasıl değerlendirir? Nasıl yapacaksın? Neye göre karar vereceksin? Olmaz. Yanlış sonuçlar çıkar. Yanlış bilgilerle de yanlış teşhis, yanlış tedaviler olur. Onun için lütfen kaşesinde alerji uzmanı olduğuna dikkat edin. Alerji uzmanı yazmıyorsa o testin bir anlamı olmaz. Bu testi yaptırmanızın faydası olmayacak. Burada da aslında alerji testlerinin alerji uzmanları gözetiminde yaptırmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Alerji testi yaparken dikkat edilmesi gereken bir şey var mı peki? Şimdi alerji testi yapmaya gelirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini önce bilmek lazım. Bir kere alerji testi için açlık, tokluk fark etmez. Onun için bari çocuğunuzu kahvaltı yaptırıp da gelin, değil mi? Yani gelip de aç getirmeyin. Kahvaltısını yapsın da gelsin veya yemeğini yesin de gelsin. Aç gelmesine gerek yok. Ama bilin ki öncesinde bazı ilaçların kesilmesi gerekiyor. Özellikle alerji şuruplarının kesilmesi lazım. Soğuk algınlığı şurupları, öksürük şurupları kesilmesi gerekiyor. Ne kadar süre? 1 hafta önceden kesilmesi gerekiyor. 1 haftalık süre var. 1 hafta önceden kesilsin. Ama bilin ki buhar tedavileri, yani ağız içinden mideye girmeyen tedaviler, buhar tedavileri etkilemez. Boş boşuna kesmeyin. Ondan sonra bunun dışında bazı ilaçlar kesmeyebilir. Bunu gelmeden önce alerji uzmanlarının kliniğinden öğrenebilirsiniz. Ama antibiyotikler de etkilemez. Onun için boş boşuna antibiyotik de öncesinde kesmenize gerek yok. Bunları bilmemiz yeterli. Yani antibiyotik kesmenize gerek yok. Buhar tedavilerinizi kesmenize gerek yok. Ama soğuk algınlığı şurubu, öksürük şurubu, alerji şurubu, bunları antihistaminik içeren şurupları 1 hafta önceden kesmeniz yeterli olacaktır. Hocam bu bahsettiğiniz ilaçlar deri testinde kesilmesi gerekiyor. Kan testinde de kesilmesi gerekiyor mu? Bir kere kan testinde ilaç kesmeye gerek yok. 1 hafta öncesinden ilaç kesmenize gerek yok. Testi etkilemez. Deri testi öncesinde deriden yapılan alerji testleri için kesmekte fayda var. Özellikle deri pirik testi ve cilt içine yapılan testlerde kesmemize gerek var. Yama testinde de bazı ilaçları çoğunu kesmenize gerek yok. Merak etmeyin. Peki hocam alerji testlerinde risk var mıdır? Alerji testinde bazen eğer cilt içine alerjeni yaparsanız, uygularsanız bizim uyguladığımız yönteme göre 1000 kat daha fazla alerjen verirsiniz. Ciddi yan etki yapabilir ve yanlış pozitifliklere neden olur. Onun için gidip de alerji uzmanı olmayan birisinin test yapmasına razı göstermeyin, razı olmayın. Yani alerji doktoruna gitmediğimizde alerjik şok yaşanma durumu yüksek. Riski olabilir. Evet, yanlış yapıldığı için teknik yanlış olursa problem olabilir. Deri testlerinin yapılamayacağı durumlar var mıdır? Evet, bazen deri testini yapamıyoruz. Ne zaman yapamıyoruz?
Bakıyorsunuz cildinde alerji testi yapacak yer yok. Neden? Her taraf alerji. Yapamıyoruz. Özellikle egzamalarda, kurdeşenlerde yapamıyoruz. Öncelikle bir onların düzelmesi gerekiyor. Ama baktık her ilacı kesemiyoruz. Özellikle antihistaminik ilaçları kesemiyoruz. O zaman deriden yapmıyoruz. Kandan yapmamız gerekiyor o zaman. Kan testini yapmamız gerekiyor. Hocam deri ile kan testi arasında bir fark var mı? Hangisi daha güvenli? Bir kere bu çocuğun alerjik hastalığına göre değişir. Özellikle deri testinin daha değerli olduğu hastalıklar var. Özellikle kan testinin daha değerli olduğu hastalıklar var. Bunun da alerji uzmanı değerlendiriyor. Ama bilinmeli ki normal alerjik hastalıklarda cilt testi kan testine göre daha hassas, daha faydalı bilgiler sağlıyor. Çok güzel anlattınız hocam. Merak ettiğim bir nokta var. Eminim birçok kişi de merak ediyordur. Diyelim ki alerji testi yapıldı. Herhangi bir alerjen de tespit edilemedi. Bu durumda kişinin alerjisi yok diyebilir miyiz? Ne kadar güzel bir soru. Nereden buluyorsun Demet bu soruları? Hocamız siz olunca normal. Diyorsun ondan. Alerji testinde alerji çıkmadı. Ben de alerjik hastalık yok ama benim alerjim var. Niye çıkmadı? Test yanlış diyen birçok hastalarla da karşılaşabiliyoruz. Böyle durumlarda alerji testinde çıkmayınca aileler diyor ki hocam benim alerjik hastalığım var ama alerji çıkmadı. Acaba testte yanlışlık olmasın? Test güvenilir mi? Böyle sorularla karşılaşıyoruz. Biz alerji testinde neye bakıyoruz? Bir kere immünoglobulin E'ye bağlı olan alerjik hastalıkları test etmeye çalışıyoruz. Alerjik hastalıklar sadece bir mekanizmayla mı oluyor? Hayır. Başka mekanizmayla da olabiliyor. İmmünoglobulin E dışında bunun alerjik mekanizma olarak biz tip 1'e bakıyoruz ama bunun tip 2'si var, tip 3'ü var, tip 4'ü var. Farklı farklı mekanizmalarla da alerjik hastalıklar olabiliyor. Gizli alerji diyoruz bunlara veya temasa bağlı alerjiler var. Bunları saptayamaz. Onun için sadece bir testte alerji çıkmaması sizin alerji olmadığınız anlamına gelmez. Onun için alerji uzmanı bunu değerlendirmesi gerekiyor. Acaba başka neler olabilir? Alerji dışında başka hastalıklar olabilir. Onları değerlendiriyoruz. Yani alerji testinde çıkmaması sizin alerjik hastalığınızın olmadığı anlamına gelmez. Hasta ikna olmayınca para iadesi yapıyor muyuz hocam? Yani bazen alerji testinde çıkmayınca hocam diyorlar paramızı iade alalım. Bak testinde bir şey çıkmadı diyorlar. Yapıyoruz hocam bu durumda. Yani tabii ki yani şimdi bir en azından neyi anlamış oldunuz? Alerji testiyle alerjik yani ciddi bir alerjik hastalığınızın olmadığını, immünoglobulin E'ye bağlı alerjinizin olmadığını, alerjik şoka neden olabilecek bir alerjinizin olmadığını anladınız. Bu size yeter diyoruz biz de. Yani alerji testinde bir şey çıkmaması da bir sonuçtur. Aslında bu güzel bir durum. Sonuçta alerjinizin olmadığı, farklı bir hastalığınızın olduğu anlamına gelir. Ben inanamıyorum inanın ki Demet. Yani aileler alerji testinde çıkmadığına üzülüyorlar. Ben inanamıyorum. Ya alerji testinde çıkmamış ya. Bakıyorum cevize ciddi alerji çıksa ömür boyu devam edecek. Ömür boyu sürecek. Aile seviniyor bak cevize çıktı diyor. Yani ben anlayamıyorum. Çıkmadığı zaman üzülüyorlar. Ev tozu maytına karşı alerji çıkmadı, astımı var. Ya ne güzel düzelecek. Her şey güzel gidecek. Aile üzülüyor. Testte bir şey çıkmadı. Lütfen bu tür durumlarda mutlu olalım. Bir nedenini bulamadık, edemedik de. Ya bir kere alerji testinde alerjinin çıkmaması Allah'ın bir lütfu size. Allah'ın bir lütfu çıkmaması demek ki sizin düzeleceğinizin ciddi bir alerjinizin olmadığını gösteriyor. Çünkü olsa özellikle balık alerjileri düşünün, kuru yemiş alerjileri ömür boyu devam edecek. Çocuğun diline dokunsa ciddi reaksiyon olacak. Çıkması daha mı iyi? Çıkmaması iyi. O nedenle çıkmadığı zaman sevineceğiz. Alerji testi yapılmadan da alerjik hastalıklar teşhis edilebilir mi? Alerji testi yapmadan alerjik hastalıkları tabii olabileceğini düşünürüz ama nedenini bulamayız. Onun için nedenini bulmak için alerji testi yapmak gerekiyor. Teşhis için test şart. Evet, nedenini bulmak için alerji testi şart. Bir diğer merak edilen soru hocam, hangi durumlarda deri pirik testi yapılmasının önemi yoktur? Bir kere bazı hastalıklarda deri pirik testi yapmaya gerek yok. Kandan da yapmaya gerek yok bazı alerjik hastalıklarda. Örneğin kakada sümük var, mukus var, kan var ama ciltte hiçbir belirti yok. Bunları boşu boşuna yapmaya gerek yok. Moleküler test de fayda sağlamaz buna. Çünkü bunun mekanizması farklı olduğunu zaten anlıyoruz. Bağırsak tepkililerde testte bir şey çıkmaz. Onu deneme yanılmayla anlıyoruz biz. Onun için kakada sümük, kan olan ciltte belirti olmayanları yapmıyoruz. Genelde ciltte belirti veren alerjik hastalıklar deri pirik testi yapmakta fayda var. Astımda, alerjik nezlede, evcil hayvan alerjeninde fayda var. Yemek yedim bir gün sonra karnımda çok ağrı oldu.
Çıkmaz. Yani bu deri pirik testinde çıkmaz. Onun için intolerans testi için deri pirik testi yapmaya gerek yoktur. İlaç alerjileri için de deri pirik testi yapılmaz. Onlara cilt içine yapılan bir test var, o yapılabiliyor veya bazofil aktivasyon testleri yapılabiliyor. Onun için ciltten yapılan testleri ilaç alerjilerinde önermiyoruz, deri piriği. Bir diğer merak edilen soru da şu hocam. Cilt testi yapıldığında vücutta gelişen kabarıklıklar ne kadar süre sonra iyileşir? Bazen çok alerjiler çıkıyor, çok kabarmalar oluyor, aile tedirgin oluyor. Ne kadar sürede geçer hocam bu kabarıklıklar diyor. Genelde merak etmeyin, 1-2 gün içinde geçer. Eğer çok kabarma varsa oraya bir merhemlerle yatıştırıcı tedaviler doktorunuz verebiliyor zaten. Onlarla düzeliyor. Yani bu genelde 1-2 gün içinde düzeliyor. Banyo yapmanıza sıkıntı yok, banyo yapabilirsiniz. Hocam az önce intradermal testten bahsettiniz. Biraz detaylı anlatabilir misiniz? İntradermal test demek cilt içine uygulanan test demektir. Bazen cilt içine de enjeksiyon şeklinde testler yapabiliyoruz. Özellikle ilaç alerjilerinde kullanıyoruz. Lokal anestezik alerjilerinde bu testi kullanıyoruz. Bazı durumlarda kullanabiliyoruz. Bazen de bazı gıdaları ciddi eğer normal testlerde çıkmamışsa yüksek konsantrasyon vermek için bazen uygulayabiliyoruz. Ama genellikle ilaç alerjilerinde uyguladığımız bir yöntemdir. Herkese yapılabilir mi bu durumda? Herkese yapılabilir ama genelde çok küçük çocuklarda yapmayı tercih etmiyoruz. Çünkü biraz ağrılı bir yöntem. Çünkü her 20-30 dakikada bir doz artırarak, yükselterek uyguluyoruz. Enjeksiyon şeklinde olduğu için ondan dolayı zor bir test. Genelde 5-6 yaşından büyük çocuklarda uygulamayı tercih ediyoruz. Peki hocam intradermal testi yaparken de dikkat edilmesi gereken özellikle bir şey var mı? İntradermal testte bir kere çok riskli bir testtir. Özellikle bu testin alerji uzmanları gözetiminde yapması çok önemli. Çünkü alerjik şok riski bu testlerde daha fazladır. Ondan dolayı bir alerji uzmanı gözetiminde yapılması çok önemli. İntradermal alerji testini yapan kişi önceden nasıl hazırlanmalı? Bir kere intradermal test içinde yine bir hafta öncesinden bazı ilaçların kesilmesi lazım. Antihistaminiklerin, soğuk algınlığı ilaçların, öksürük şuruplarının kesilmesi lazım. Antibiyotik etkilemez. Ateş düşürücü, normal ateş düşürücü, parasetamol, ibufen gibi ilaçlar etkilemez. Ama soğuk algınlığı ilaçları etkiler. Öksürük şurupları etkiler. Ama buhar tedavileri etkilemez. Onun için etkileyen ilaçların bir hafta öncesinden kesilmesi önemli. Peki hocam intradermal testlerde risk var mı? Varsa bu riski en aza nasıl indirebiliriz? İntradermal riskler tabii ki risk fazla, alerjik şok riski olabiliyor. Ondan dolayı biz riski en aza indirmek için alerji uzmanları çok düşük konsantrasyonlarda veriyoruz alerjenleri ve belirli aralıklarla veriyoruz. Ama bunu bu konu üzerine eğitim almayan alerji uzmanı dışındaki uzmanlar yapmaya kalkışırsa sorunlar çıkabilir. Ciddi hayatı tehlikeye sokan sonuçlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Aslında bu tür durumlarda alerji doktoruyla irtibat halinde olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Peki intradermal testinin yapılamayacağı durumlar var mıdır hocam? İntradermal testinin yapılamayacağı durum özellikle ciltte yaygın bir döküntü varsa yapamıyoruz tabii ki. Bunun dışında özellikle alerjik şok tedavisinde kullanılan ilaçların etkisini azaltan tansiyon ilaçları kullanıyorsa o zaman çok dikkatli olmak gerekiyor. Diyelim ki intradermal testi yaptık. Alerji çıkmadı. Bu durumda kişinin alerjisi yok diyebilir miyiz? Bu da daha çok mekanizmaya bağlı. Eğer farklı mekanizmalarla oluşan bir alerjik hastalık varsa onları göstermez. Onun için her bir test farklı bir mekanizma için yapılan bir testtir ve farklı mekanizmaları gösterir. Onun için özellikle hayatı tehlikeye sokan bir neden var mı yok mu bize ayrıntılı bilgi sağlar. Son olarak hocam intradermal testi yapmadan alerjik hastalıklar teşhis edilebilir mi? İntradermal testi biz bütün alerjik hastalıkları tespit için yapmıyoruz. Genelde intradermal testi çok fazla kullanmıyoruz. Sadece ilaç alerjilerinde özellikle de arı alerjilerinin teşhisinde kullanabiliyoruz. İlaç ve arı bu ikisinde sıklıkla kullandığımız bir test. Daha spesifik bir test diyebiliriz. Evet, daha spesifik bir test, daha nadir kullandığımız test, daha çok alerji uzmanlarının spesifik testleri diyebiliriz. Burada önemli olan aslında alerji doktorlarının gözetiminde yapılması. Doğru mudur? Evet, alerji doktorun gözetiminde yoksa hayati tehlikeye neden olabilen bir test. Bu keyifli yayın için teşekkürler hocam. Biz teşekkür ediyoruz. Alerji doktoruyla kalın.